Sadece güçlü bir fizik ya da ekranı dolduran karizmatik bir yüz değil o. Gözlerinin derinliğinde koca bir şehrin enkazını, kalbinde ise erken veda edilmiş vedaların sızıntısını taşıyan bir adam. Hikayesi bir göçmen mahallesinde başlayan, kayıplarla sınanan ama her defasında küllerinden yeniden doğan bir direniş öyküsü. Bugün gözleriyle konuşan aktör Ulaş Tuna Aztepe'nin bilinmeyen dünyasına, o hüzünlü ve gururlu yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bir çocukluk, bir deprem, bir şehir. 5 Mayıs 1988. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde işçi bir ailenin yuvasında dünyaya geldi Ulaş. Farklı dillerin ve kültürlerin harmanlandığı o göçmen mahallesinde dayanışmayı, paylaşmayı ve hayatın sert yüzüne karşı dik durmayı daha çocukken öğrendi. Ancak hayat onun için toz pembe bir senaryo yazmamıştı. Henüz küçük bir çocukken 17 Ağustos depreminin o karanlık uğultusuyla tanıştı. Sevdiklerini toprağa verdiğinde ruhundaki ilk büyük çatlak oluşmuştu. Henüz 16 yaşındayken önce babasını, kısa süre sonra da annesini kaybetti. Dünya bir anda ıssız, ev bir anda sessiz kalmıştı. O sessizlikte tutunacak tek bir dal vardı: ağabeyi. Ağabey onun için sadece bir kardeş değil, hem baba, hem anne, hem de hayata karşı en güvenli sığınak oldu. Kaybolan bir saat ve başlayan bir sanat. Babasından kalan tek bir hatıra vardı. Bir saat, uğruna inandığı, her yere yanında taşıdığı o emanet bir gün evine giren hırsızlar tarafından çalındı. Belki o fiziksel eşya gitmişti ama babasının vasiyeti gibi olan o vakit Ulaş'ı sanatın kucağına itti. Yolculuğu spot ışıklarının altında değil, tozlu dekorların arasında, kamera arkasında başladı. 2008'de bir kostüm asistanı olarak girdiği setlerde aslında kendi ruhunun kostümünü dikiyordu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda mezun olduğunda artık sadece izleyen değil, hikayeyi anlatan adamdı. Karadeniz'in hırçın dalgalarından gönüllere, Karadağ'dan rüyaya uzanan yolda her karaktere ruhundan bir parça üfledi. Ama takvimler 2018'i gösterdiğinde Türkiye onu Deli Tahir olarak tanıdı. Sen Anlat Karadeniz ile fırtınalar estirdi. Partneri İrem Helvacıoğlu ile yakaladığı eşsiz uyum en iyi dizi çifti ödülüyle taçlanırken o başarının getirdiği şöhreti değil, karakterinin derinliğini yaşamayı seçti. Magazinden uzak, entelektüel, ağırbaşlı ve sessiz. Hayranları onu en çok da bu eski zaman beyefendisi duruşuyla sevdi. Aşk, veda ve yeni ufuklar. Hayatı hep bir denge üzerine kuran Ulaş, uzun yıllar yönetmen Cansu Baydar ile sessiz ve derin bir aşk yaşadı. Ancak 2025 yılı 6 yıllık bu büyük sevdanın sessizce vedasına tanıklık etti. O yaşadığı her duyguyu olduğu gibi ayrılığını da onurlu bir sessizlikle karşıladı. Bugün 37 yaşında, 1.88 boyunda bir dev ama o devin içinde hala bisiklet sürmeyi seven, arkadaşlarıyla amatör gruplarda müzik yapan, yelkenini rüzgara karşı açan o İzmitli çocuk yaşıyor. Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Adil Koçari karakteriyle adaletin ve aşkın sert yüzünü bize tekrar hatırlatıyor. Peki sizce Ulaş Tuna Aztepe'yi diğerlerinden ayıran o en belirgin özellik nedir? O hüzünlü bakışları mı, yoksa hayata karşı sergilediği o sarsılmaz duruşu mu? Yorumlarda buluşalım. Bu özel hikayeyi beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi ve bu yolculukta bize katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.